8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz klinik psikolog, öğretim görevlisi Selin Kalabaş. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Konumuz ergenlik dönemi değil mi? Peki hocam ilk soruyla başlayalım. Ergenlik döneminde nasıl değişimler oluyor? Bir kere bu dönemde biyolojik değişimler, psikososyal değişimler görülüyor. Aslında burada tabii ki de Erik Erikson'dan bahsetmeden olmaz. Psikososyal gelişim döneminde bu dönem tam da kimlik kazanımına karşı kimlik karmaşası dönemi. Bu ne demek oluyor? Aslında tamamen hedefi burada kimliği kazanmak, buna dair önceki öğrenmişliklerine karşı, inançlarına, düşüncelerine karşı birazcık sorgulama dönemi. Yani şunu diyorum, şu ana kadar öğrendiği bütün inançları baş kaldırma dönemi, birazcık oraya çomak sokma dönemi. Artık bu dönemde kolay kabul etmeler yok, birazcık sorgulamalar var, bakış açılarda değişimler var ve baktığımızda aslında tamamen kendi olma durumu var bu dönemde. Tabii ki de burada farklı alanlara da bakmak lazım. Yani akran ilişkilerine bakmak, aile yaşantılarına bakmak lazım. Birazcık aileyle fiziksel mesafenin de görüldüğü bir dönem. Daha çok akran gruplarıyla bir arada olmak istiyorlar ve bazen de yalnız takılmak istiyorlar. O önceki aslında akıllı anne ve babaların yerini bu dönemde akıllı telefonlar, akıllı arkadaşlar almış oluyor. Bu yüzden biraz farklı bir dönem oluyor. Biraz da şunu da vurgulamakta fayda var. Aslında dikkatleri tamamen kendi üzerinde. İşte fiziksel görünümünü beğenmeyebiliyorlar. Arkadaşları, kendi hoşlandığı kişiler, sanki onlara hep odaklanıyormuş gibi bu düşünceye fazlaca inanıyorlar. Birazcık aidiyet duygusunu hissetmek için de gruplarda da bulunabiliyorlar. Bunlar bazen sağlıklı bir grup olabiliyor, bazen de aslında sağlıksız, onları riske sürükleyebilen gruplar da olabiliyor. Orada tehlike başlar. Evet, oralarda biraz tehlike olabiliyor. Peki ergenlik döneminde görülen teknolojik bağımlılıklar nelerdir? Bunlarla nasıl baş edilir? Evet. Burada bir aslında tanımına da bakmak fayda var. Yani çünkü ergenlikte o bağımlılık dediğimiz kriter, özellikle altını çizdiğimiz bir kriter. Çünkü çoğunlukla anne ve babalar bilgisayar kullanımını biraz aştığında çocuklar bağımlı mı oldu diye şüpheye düşüyor. O yüzden burada birazcık da araştırma sonuçlarına baktığımızda özellikle Türkiye'de kullanım 16 ile 24 yaş arasında daha fazla görülüyor. Ve burada aslında özellikle bağımlılık tanımında 2004 yılında araştırma sonucuna göre şöyle tanımlanıyor. İnternet kullanmadığında aslında saldırganlık tepkisi vermesi, aşırı sinirlilik halinin görülmesi, işlevsellikte bozulma, yani bu aile ilişkilerinde bozulma, sosyal geri çekilme, aynı zamanda birazcık okulda, akademik hayatta bozulmaların olması gibi ve normal zamanda internet kullanmadığında o zamanı da öneminin yitirilmesi gibi bir durum söz konusu. Şimdi özellikle bazı çalışmalarda şu gözlemlenmiş, çocuklar internet kullanımını oyunda daha fazla, yani ödev için değil de oyun için daha fazla kullanmışlar. Aynı zamanda sohbet etmek için, sosyal medyaya girmek için de yine kullanımlar daha fazla diyebilirim. Burada biraz sorgulamak lazım. Şimdi normalde günlük hayatında, okul hayatında başarıyı hissetmeyen gençler o oyunlarda level atlama dediğimiz ya da bir aşama kaydetme dediğimiz kısımlarda o başarı duygusunu hissediyor. Ve birazcık orada daha fazla oyuna sürükleniyor. Ya da ergenlik dönemi zaten akran kabulü ve sosyal olarak onay görüldüğü bir dönem. Burada daha çok sosyal olarak aslında zayıf kalan, birazcık buralarda özbenlik saygısı da düşük bireylerde tam da internet bu alanları da beslemiş oluyor. Biraz bu kısımları da onarmak için de kullanımların fazla olduğunu görebiliyoruz. Bir de otoriter ebeveynler var. Şimdi otoriter ebeveynlerde de çok fazla
onların çocuklarında çok fazla kullanımları mevcut. Çünkü internet zaten özgürlük alanı, kısıtlamalar yok. Birazcık da o otoriteye baş kaldırma da yine internette olabiliyor diyebiliriz. Ama tabii ki de burada ne yapmalı kısmı da önemli. İnternet bağımlılığında aileler ne yapmalı? Bir kere sağlıklı kullanımla ilgili bir bilgi vermek önemli. Belki broşüre bakmak, birlikte eğitime katılmak, buralarda nasıl doğru kullanabilir bunlarla ilgili bir bilgi vermek gerekiyor. Bunun dışında akran ilişkilerini geliştirmek, yüz yüze iletişime, yüz yüze aktivitelerin zevkli hale getirilmesini sağlamak da yine yapabilecek durumlar arasında. Tabii ki de duygusal düzenleme ile ilgili bazen yanlış strateji olarak interneti kullanabiliyorlar. Orada birebir belki seans alabilir ergenlerimiz. Duygu yönetimini sağlamak açısından destek görebilir. Birazcık da aileden onay almak, aileyle bağlarını güçlendirmek yine aslında onu o dünyaya itmeyecektir diyebilirim. Da hani bize çok büyük görevler düşüyor, o belli. Biz nasıl iletişim kuracağız onlarla? Ebeveynlere ne tavsiyelerde bulunuyorsunuz bu konuda? Evet, burada şimdi özellikle birazcık burada nefes almak gerekiyor ergen anne ve babaları için. Çünkü biraz zorlu bir dönem. Öncelikle gencimiz neyle karşılaşacak? Aslında onu ne bekliyor? O dönem nasıl geçecek? Değişimler nasıldır? Açıkça konuşmak gerekiyor ilk başta. Onun dışında ergenler aslında nasihat dinlemekten çok da hoşlanmıyorlar. Yani biraz sohbete yönelik, sohbet ederek, kendi belki yaşantılarınızdan örnek vererek orada iletişim kurabilirsiniz. Ama şunun özellikle altını çizeceğim. Onlara bir şey vermek, anlatmak, yönergede bulunmak, çözüm sunmaktan ziyade dinlenmeye ihtiyaçları var. Yani daha çok dinleyici rolüne geçmemiz lazım. Ve orada farkında olmadan da aslında ilgilenmek, onay göstermek, sevgi vermeyi de aslında desteklemiş oluyoruz. Dinleyerek bütün bunları aslında sağlamış oluyoruz. O yüzden biraz daha nasihat vermekten çok hem sohbet eden hem de çok fazla dinleyen rolüne geçmemiz gerekiyor burada. Doğru söylüyorsun. Peki ergenlerle ebeveynler arasında çatışmalara sebep olan konular var. Evet. Bunlar evet. neden oluyor? Birazcık bu özgürlük alanları isteyebiliyorlar, biraz hak talebinde bulunabiliyor ergenler. Buralarda çatışma olabiliyor ya da dediğimiz gibi artık aileden birazcık fiziksel mesafe alanına sahip oluyorlar ve daha çok akranlarıyla bir arada kalmak istiyorlar ve aile arasında bunlar çatışmaya sebep oluyor. Ya da gerek sorumluluklar diyeceğim ama bu evdeki sorumluluklar ya da okuldaki sorumluluklar yine bunlar da bir çatışma konusu olabiliyor anne ve ergen arasında ya da gencimiz arasında. Özellikle başlıca konular bunlar bizim de gördüğümüz hem çalışmalardan da destekli konular. Bunlar olarak söyleyebilirim sizlere. Peki bu tip duruma yani engel olmak için ne yapmak gerekir? Yani bunu mesela izleyicilerimiz de muhakkak görüyorlardır kendi yaşamlarında ama bu çatışmayı nasıl engelleyebiliriz? Evet, burada aslında çatışmanın kökenine bakmak lazım. Acaba bu bir ilişki sorunu mu? Acaba bir iletişim sorunu mu? Acaba farklı bir problem mi var? Karşılıklı inatlaşma da olabiliyor bazen. Bazen inatlaşma oluyor ama kaybeden genellikle kimler oluyor burada? Ebeveynler. Evet, birazcık çatışmayı kaybeden anne ve babalar oluyor. Orada birazcık bu durumun da aslında ergeni anlayan bir yerde durduklarında biraz yönetebiliyorlar baktığımızda. Peki ergenlerde riskli davranış diyebileceğimiz davranışlar var mıdır? Bunlarla ilgili örnekler verebilir misiniz bize? Evet, genellikle aslında burada birazcık hani alkol kullanımları ya da işte sigara kullanımları gibi istenmeyen davranışlar veya baktığımızda işte kendine zarar verme davranışları da görülebiliyor. Birazcık aile ilişkileri sıkıntılı olabilecek ergenlerde bunlarla karşılaşabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim aslında sizlere. Organik bir problem yoksa %90 aslında ilişki problemleriyle karşımıza gelebiliyorlar. Yani daha çok ergenlerden duyduğumuz şey beni kimse anlamıyor sorusu oluyor. O zaman buradan çok fazladan
anlaşılmadığını hissettiğinde veya farklı problemleri olduğunda, baş edemediğinde bazen kendine zarar verme şeklinde, işte bazen aşırı yeme davranışları olarak görme ya da farklı dediğimiz gibi bağımlılıklarda da yine bulunma durumlarını görebiliyoruz maalesef. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler çok kıymetli bizler için, ebeveynler için. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler Çok için. sağ olun. Klinik psikolog, öğretim görevlisi Selin Kalabaş bizlerleydi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.